Cehennem kapısını bir Hristiyan krallık açtı. Ama o kapıdan dökülenlere karşı ilk göğüs geren dünyanın öbür ucundaki masum bir millet oldu. Ve o millet yok olmak yerine bu evrenin en görkemli savaş gücüne dönüştü. Nasıl mı? İşte bugün bunu anlatacağım. Geçen ay sizlere Trench Crusade'in 101'ini anlatmıştım. Kudüs'ün altındaki kapıyı, 800 yıllık savaşı, temel tarafları. Bugün ise o taraflardan en ilginçlerinden birine, tek başına bir video hak eden birine dalıyorum. Bendeniz Engizitör, bugün sizlere Sultanate of the Iron Wall'u yani Demir Sultanlığı anlatacağım. Kökenini, kahramanlarını, ordusunu ve 800 yıllık bu kanlı savaşın neresinde durduğunu. Ama en çarpıcı kısmı bu kahraman milletin kendi karanlık sırrı. Onu sona sakladı. Hazırsanız duvarın öbür tarafına geçiyoruz. Her şey hatırlarsanız 1099'da başladı. Birinci Haçlı Seferi'nde Kudüs'ü ele geçiren tapınak şövalyeleri mabedin altında buldukları kadim bir yadigarın fısıltılarına kapılıp bir kapı açtılar. Doğrudan cehenneme açılan bir kapı. Bu The First Heresy yani ilk sapkınlık olarak anılıyor Trench Crusade'de. Ve bu kapı açıldığında dünyanın hangi bölgesi bu felaketin en yakınındaydı, ondan en çok etkilendi? Levant, Orta Doğu ve orada yaşayan halifelikler cehennem ordularının ilk ve en acımasız saldırısına maruz kaldı. Şimdi düşünün, sizin hiçbir günahınız yok. Kudüs'teki o şövalyelerin açgözlülüğüyle hiçbir ilginiz yok. Ama cehennem sizin kapınızdan taşıyor, sizin topraklarınızı kavuruyor, sizin halkınızın kanını döküyor. İşte bu evrenin kurucu adaletsizliği. Ve bu adaletsizlik karşısında insanlar için umut neredeyse tükenmişti. Ta ki bir mucize gerçekleşene kadar. İslami inanışta Zülkarneyn Seddi diye bir efsane vardır. Kur'an'da geçen Yecüc ve Mecüc denilen o yıkıcı halkları dünyadan ayıran kadim bir duvar. Trench Crusade evreni tam bu efsaneyi alıp kanlı bir gerçekliğe dönüştürüyor kendi potasında. Anadolu'da Rum Sultanlığı'nın topraklarında ki bu gerçek tarihteki Selçuklu mirasının doğrudan bir yansıması efsanevi Demir Sur, Zülkarneyn duvarı gerçekten beliriyor. Koca, kesintisiz, ufka kadar uzanan bir sur. Ve bu inananlar için tek bir anlama geliyor. Allah onları terk etmemiş. Bunun üzerine bütün dünyaya bir çağrı gönderiliyor. Bütün Müslümanlar bu duvarın arkasına güvenliğe göç etsinler. Ve bu göç peygamberin kendi hicretinden sonra önemi bakımından en büyük ikinci göç olarak anılıyor. Ama bu herhangi bir gezi değil. 10 yıllar süren bu göç yolunda Avrupa'dan, Asya'dan, Afrika'dan gelen milyonlarca insan yollarda telef oluyor. Hem karada hem de denizde. Ve bu yolculuğun dehşeti öyle bir şey ki sapkınlar ve onların şeytan efendileri göçmenleri çekirgelerin tarlaları kemirmesi gibi yutuyor. Hatta öldürdükleri insanların uzuvlarından, kafataslarından iğrenç anıtlar dikiyorlar yollara. Sırf onların İslami usulde gömülmesini engellemek. Cenneti onlara haram etmek için. Düşünün bir an bu görüntüyü. Bu sadece bir savaş değil, bir onur ve inanç savaşı. Sonunda hayatta kalanlar duvarın arkasına ulaştıklarında Zülkarneyn kapıları kapatılıyor. Yıl kabaca 1109 ve işte o an resmi olarak bir devlet doğuyor. Gökleri delen iki boynuzun yenilmez devir duvarının ulu sultanlığı. Kısaca Sultanate of the Iron Wall yani Demir Sultanlık. Peki bu duvarın arkasında nasıl bir devlet kuruldu? Cevap 3 sütun üzerinde yükseliyor. Ve birincisi belki de sizi şaşırtacak kadar tanıdık. Sultanlık adı üstünde başında bir sultan ya da padişah tarafından yönetiliyor ve bu babadan oğula geçen kalıtsal bir ünvan. Devlet Anadolu ile Levant'ın büyük bölümüne hükmediyor. Üstelik sınırının neredeyse tamamı doğrudan sapkın güçlerin kontrolündeki topraklara bakıyor. Yani bu devlet kelimenin tam anlamıyla cehennemin kapı komşusu. Ve bu konum bu devletin her şeyini şekillendirmiş durumda. Birinci sütun o demir duvarın ta kendisi. Dünyanın en büyük savunma yapısı. On binlerce kilometre uzunluğunda sultanın meşhur topçu birlikleriyle donatılmış muazzam bir duvar. Duvar boyunca Azeb nişancılar sürekli tetikte bekliyorlar ve elit Yeniçeri alayları duvara yakın kışlalarında herhangi bir saldırıya anında karşı verebilecek şekilde konuşlanmış, hazır bekliyorlar.
İkinci sütun hikmet evi, House of Wisdom. Sultanlık içindeki en üstün bilim ve öğrenim merkezi. Kütüphaneleri, atölyeleri, dökümhaneleri, egzotik bitki bahçeleri, hastaneleri ve gözlem evleri dünyada eşsiz. Sultanlığı savunan o uzun menzilli topçular bile bu okulun eseri. Ve burası gerçek tarihteki Bağdat'ın Beytül Hikmesine, yani İslam biliminin altın çağının o efsanevi kurumuna açık bir saygı duruşu. Üçüncü ve en gizemli sütun Alamut. Sultanlığa yarı bağımsız bağlı bir bölgede burada dağın bilgisi her yıl yeni suikastçiler yetiştiriyor. Bir anlaşma gereği bu suikastçiler demir duvarın hizmetine sunuluyorlar. Ama tarikatın en seçkinleri doğrudan yaşlının kendisi tarafından, dikkat edin, rüyalar aracılığıyla görevlendiriliyor. Ve bu Alamut ismi tesadüf değil tabii ki. Doğrudan gerçek tarihteki Hasan Sabbah'ın haşhaşilerinden, yani bütün dünyaya assassin, suikastçı kelimesini armağan eden o efsanevi tarikattan geliyor. Bu üç sütun 800 yıl boyunca bu devleti ayakta tuttu. Ama bir devleti asıl sınayan barış değil, savaş. O halde şimdi bir nefes alıp bu 800 yıllık tarihten iki önemli anı alalım. İkisi de sultanlığın karakterini anlamamıza yardımcı oluyor. Birincisi sene 1721. Bu tarihte New Antioch, yani Hristiyan Haçlıların ana kalesi sapkın güçler tarafından kuşatılıyor. Antakya'nın 3. kuşatması. Third Siege of Antioch. Ve bu kritik anda Sultan İbrahim yanına Tuğluk savaşçılarından oluşan bir bölüğü de alarak kuşatmayı kaldırmaya yardım ediyor. Bu sahneyi bir düşünün. Bir İslam sultanı komşu bir Hristiyan kalesini cehennemin elinden kurtarmak için sefer düzenliyor. İşte bu evrenin kalbindeki o ortak dava fikri burada somutlaşıyor. Cehennem karşısında din farkı ikinci plana düşüyor. Çünkü düşman herkesin ortak düşmanı. İkincisi ise çok daha yakın bir tarih, 1902. Bu yıl Malik adlı hükümdar sultanlığın tahtına çıkıyor. Askerlerin sevgiyle Aslan Padişah lakabını taktığı bir hükümdar bu. Ve oyunun kendi zaman çizelgesi 1914'te, yani Malik'in saltanatı sırasında geçiyor. Yani şu an Demir Sultan'ın başında bu adam var. Peki Malik'i seleflerinden ayıran ne? İşte asıl önemli olan bu. 800 yıl boyunca sultanlık tek bir şey yaptı: savunmada kaldı. Duvarın arkasında bekledi, gelen saldırıyı karşıladı, hayatta kaldı, nadiren dışarıya yardıma çıktı. Ama Aslan Padişah bu sadece direnme, hayatta kalma savaşını reddetti. Onun gözünde sapkınlara kaptırılan eski Müslüman topraklar kaybedilmiş değil, sadece henüz geri alınamamış topraklar. Bu yüzden Malik tarihte ilk kez ordularını düzenli olarak duvarın ötesine taarruz görevlerine yolluyor. Kaybedilen toprakları ve kutsal emanetleri geri almak adına. Ve bu politikanın bir yan etkisi var. Acemi askerler bu ölümcül taarruz seferlerinde piştikçe gerçek gazilere dönüşüyorlar. İşte bu sultanlığın karakterindeki sessiz ama köklü değişim. 8 asır boyunca bir kalkan olan devlet Aslan Padişah'la birlikte yavaş yavaş bir kılıca dönüşmeye başlıyor. Savunmadan taarruza geçiyor. Hayatta kalmaktan geri almaya geçiyor. İki dönüm noktası, bir de sağlam bir devlet. Kulağa kusursuz geliyor, öyle değil mi? Ama bu ordunun içerisinde henüz size söylemediğim ufak bir karanlık gölge var. Önce orduyu tanıyalım, sonra o gölgeye geleceğiz. Sultanlığın savaş makinesi tam bir müşterek kuvvetler gücü. En mütevazi piyadeden en dev canavara, en dev kuşatma aletine kadar her rolü doldurabilen dev bir ordu. Sıradan asker sınıfı olan azablar, sultanlığın sayısız eyaletinden her 20 hanenin bir savaşçı sağlamakla yükümlü olduğu bir sistemde toplanan halk. Sahte kaçış ve çevik çatışmada ustalar. Düşmanı yanıltıp pusuya düşürmekte mahirler yani. Hikmet evinin ürünleri ise savaşın bilim tarafı. Cebiri simyacılar, adını 9. yüzyıl Arap bilgini Cabir bin Hayyan'dan alan bu ustalar ateşi ve buzu, metali ve sıvıyı emirlerinde tutuyorlar. Cabir bin Hayyan gerçek tarihte simyanın ve kimyanın babalarından sayılan bir İslam bilgini. Oyun onun adını bir savaşçı sınıfına vererek İslam biliminin altın çağına bir selam daha çakıyor. Bu simyacılar cephede düşmanın etini kemiklerinden ayırabiliyor, en sağlam zırhı bile eritebiliyorlar. Onların en ürkütücü eserleri de Cebir'in aslanları. Hızlı, alçaktan sıçrayan yapay yaratıklar ve pirinç boğa. Yürüyen bir top gibi ilerleyen dev bir yapay öküz canavar arası bir şey. Alamut'un o efsanevi suikastçileri, fedai ise mekan ve zamanı bükebilen mistik savaşçılar olarak karşımıza çıkıyor.
Alamut'un gizli bahçesinden toplanan yaprakları yiyerek insanüstü güçler kazanıyorlar. Ama bu gücün bedeli çok ağır. Etkisi geçtiğinde kullanıcı acı verici kas yırtılmaları yaşıyor. Yani ödünç alınan bir güç, geri ödemesi acıyla, ziyadesiyle kat kat fazla oluyor. Bir varyantlarında ise savaşın çekirdeğini dervişler tutuyor. Dönerek düşmanı hipnotize eden savaşçı keşişler. Bunlar gerçek sufi, sema ayininden geliyor ki gerçek hayatta bu dönüş hiçbir askeri amaç taşımayan, Allah'ın doğası üzerine yapılan bedensel bir meditasyon. Oyun bunu alıp hipnotik bir savaş sanatına çevirmiş durumda. Ordunun içinde körü körüne sadakat göstermeyenler de var. Memlük şövalyeleri. Sultanlığın çağrısına icabet etmeyip kendi yollarına giden, bugün hem sultanlığa hem de New Antioch'a paralı asker olarak hizmet eden bağımsız bir gerilla gücü. Bir milletin kendi kurtarıcısına bile diz çökmeyi reddetmesi küçük ama çarpıcı bir detay. Ve nihayet ordunun elit çekirdeği, Yeniçeriler. Sultanın kendi muhafızları, hattın en disiplinli, en güçlü parçası. Düşmanı karşı hücumlarıyla ezip geçen kuvvet. Zırhları, o kocaman yatağanları, tüfekleri ve yüksek başlıklarıyla doğrudan 15 ve 19. yüzyıl arası Osmanlı Yeniçerilerinin 1. Dünya Savaşı estetiğinde beden bulmuş hali gibiler. Görkemli, disiplinli ve ölümcül. Ama işte tam burada size en başta vaat ettiğim o karanlık sırra giriş yapmak istiyorum. Bir nefes alalım. Çünkü şimdi anlatacağım şey bu kahraman milletin madalyonunun öbür yüzü. Yeniçerilerin nasıl toplandığını hiç merak ettiniz mi? Tarih okuyanlarınız varsa bunu bilir aslında. Kayıtlar açıkça söylüyor. Yeniçeriler demir duvarın ötesindeki ıssız kuzey ve doğu sınır bölgelerinden çalınan, kaçırılan çocuklardan devşiriliyor. Evet, doğru duydunuz. Bu gerçek tarihteki Osmanlı devşirme sisteminin, yani çocukların ailelerinden zorla alınıp askere dönüştürülmesi geleneğinin bu evrendeki doğrudan yansıması. Ve gerçek tarihte de erken dönem Yeniçeri devşirmesi aslında tam olarak sizlerin de bildiği gibi böyle. Balkanlar ve imparatorluğun sınır bölgelerinden yapılan bir şeydi. İşte Trench Crusade'in alameti farikası da burada yatıyor. Bu evren tıpkı Dune ya da Warhammer 40K'da olduğu gibi hiçbir tarafı temize çıkarmıyor. Sultanlık cehenneme karşı kahramanca direnen bir millet, evet, ama kendi ordusunun elit çekirdeği alıkonulmuş çocukların üzerine kurulu. Bir Engizitör olarak bunu övmeden ama saklamadan da geçmek istemedim açıkçası. Çünkü bu evrenin en güçlü fikri tam olarak da bu. Burada kimse tam anlamıyla sütten çıkmış ak kaşık değil. En sempatik gördüğünüz taraf bile size göstermek istemediği bir günah taşıyor. Ve bu bizi son soruya getiriyor. Bütün bu görkem, bu bilim, bu karanlık sultanlığı savaşın neresinde konumlandırıyor? Önce bir şeyi net söylemem lazım. Çünkü bu evrenin bütün felsefesini anlamak için çok önemli. Trench Crusade'de kimse kazanamıyor. Bu 800 yıldır süren bir açmaz. Hiçbir taraf kesin bir zafer ilan edemiyor. O yüzden kim önde diye bir sıralama bu evrenin ruhuna aykırı olur. Birinci Dünya Savaşı'nın en durgun ama aynı zamanda da en fazla ölüm yaşanan yıllarını düşünün. Ama askeri istikrar açısından bakacak olursak Demir Sultanlığın konumu gerçekten dikkat çekici. Onlar cehenneme karşı ilk ve en amansız savunma hattını tutuyorlar aslında. Sapkın topraklarla doğrudan komşular. Yani cehennemin can sıkıcı derecede yakın bir tehdidiyle her gün ama her gün yüzleşmek durumundalar. Buna rağmen o demir duvar hala ayakta. Sultanlık neredeyse sürekli bir kuşatma altında yaşıyor ama tıpkı Alamut'un bugüne dek hiçbir istilaya boyun eğmemiş olması gibi sultanlığın kendisi de 8 asırdır ayakta. Bu, New Antioch'un daha kırılgan, daha sık kuşatılan varlığına kıyasla etkileyici bir istikrar örneği. Peki oyun, yani oyunun mekanikleri tarafında durum nasıl? Burada da dürüst olayım çünkü bu farklı bir soru. Trench Crusade'in tasarımcıları Demir Sultanlığı, sapkın lejyonlarla birlikte oyunun en düz, yani en dengeli tasarlanmış ordularından biri olarak görüyor. Ordusu gerçek bir kombine silahlar gücü, biraz önce de değindiğim gibi esnek, çok yönlü, mükemmel bir ucuz birim havuzu ve güçlü karşı atak kabiliyetleri sunuyor. Bu yılın başında gelen yeni bir kural güncellenmesiyle ordunun cephaneliği de daha zenginleştirildi. Yani hem lore'da hem masada sultanlık şu anda iyi bir noktada diyebiliriz. Yorgun ama yıkılmamış, sürekli takviye edilen ve hala o engin duvarın önünde dimdik duruyor. İşte size Demir Sultan'ın hikayesi. Bir soykırımın eşiğinden bir mucizeyle kurtulan millet. Osmanlı'nın ihtişamını, Selçuklu'nun köklerini, Haşhaşi'nin gizemini ve İslam biliminin altın çağını tek bir orduda birleştiren bir güç. 800 yıldır cehennemin kapı komşusu olarak yaşayan ama hala ayakta duran gerçek anlamıyla bir duvar. Ve kendi kaçırılmış çocuklarının sırrıyla, kendi karanlığıyla da yüzleşmekten kaçınmayan bir devlet. Şimdi size sormak istediğim bir şey var.
Bu devşirme detayı, bir milletin kendini korumak için başkasının çocuklarını asker yapması. Sizce bu evrenin kimse temiz değil felsefesinin en çarpıcı örneği mi, yoksa daha çarpıcı bir örnek size göre var mı? Yorumlarda tartışalım. En ilginç cevabı sabitleyeceğim. Bu videoyu beğenmek o duvarın önünde nöbet tutan bir azep kadar zahmetsiz. Yorum yazmak bir simyacının iksiri kadar etkili, paylaşmak ise Alamut'un bir suikastçısı kadar sessiz ve ölümcül. Üçünü de yaparsanız Engizitoryal çeteme resmen katılmış olursunuz. Üstüne bir de kanala üye olursanız tadından yenmez. Kanala henüz üye ya da abone olmadıysanız Alamut'un suikastçileri rüyalarınıza dalmadan o işi halledin derim. Bir sonraki sırda belki de duvarın öbür tarafındaki düşmanı anlatmak üzere görüşmek üzere.